Bir okur bir kare yaşayan kütüphaneye hoş geldiniz. Bugün Eylül Mehmet Rauf. Bugün gerçekten de edebiyat tarihimizin en sisli, en klostrofobik koridorlarından birine giriyoruz. Bu derinlemesine incelemedeki amacımız o tozlu raflarda duran, sadece lise edebiyat derslerinden hatırladığınız bir klasiği övmek değil. Hayır, biz bugün insan ruhunun karanlık odalarına, o havasız, ışıksız zindanlarına yapılan inanılmaz sarsıcı bir yolculuğu konuşacağız. Türk Edebiyatı'nın ilk psikolojik romanı unvanını taşıyan bu eseri masaya yatırırken elimizde sadece o 250 sayfalık metin yok. Yazarın çalkantılı biyografisi, dönemin sosyolojik arka planı ve çok katmanlı edebi analizler de masamızda duruyor. O görünürdeki basit, sıradan gibi duran yasak aşk temasının altını kazıyacağız bugün. Dinleyicilerimiz kemerlerini bağlasın. Metnin satır aralarına gizlenmiş o estetik, etik ve varoluşsal krizleri sakin ama bir o kadar da derine inen bir neşterle inceleyeceğiz. O zaman hikayenin kronolojik başlangıcına, o boğucu atmosfere doğru ilk adımı atalım. Olaylar, Süreyya'nın babasına ait Bakırköy'deki bir bağ evinde başlıyor. Gözünüzün önüne böyle ferah, rüzgarlı bir sayfiye yerdesi gelmesin. Hı hı. Burası tam anlamıyla oksijeni tükenmiş, duvarları karakterlerin üzerine gelen bir hapishane. Süreyya'nın içini kemiren devasa felç edici bir can sıkıntısı var. Aynı çatı altında kız kardeşi Hacer ve onun paragöz, sığ kocası Fatih yaşıyor. Ben bu Bakırköy'deki bağ evini 6 harlı ateşle yanan ama düdüğü tıkalı, patlamaya hazır bir düdüklü tencereye benzetiyorum. Kusursuz bir analoji bu. Hacer ve Fatih'in o maddici tutkuları, bitmek bilmeyen dedikoduları bu tencerenin altındaki ocağı oluşturuyor. Süreyya'nın bunalımı ise içeride sıkışan, dışarı çıkamayan o yakıcı buhar. O düdüklü tencerenin içindeki basıncı, asıl tehlikeli kılan unsur, birbiriyle asla karışmayan, reaksiyona girmeyen o insan doğalarıdır. Osmanlı-Türk modernleşmesinin geçiş dönemine baktığımızda bu karakterlerin aslında devasa sosyolojik arketipleri temsil ettiğini görürüz. Hani şu ünlü Zeynep ve Süleyman arketipleri? Tam isabet. Edebiyat sosyolojisinde geleneksel dişil tarafı temsil eden Zeynep arketipinin vücut bulmuş hali olarak Suat çıkar karşımıza. Topluma, ahlak kurallarına, ölümüne sadık, inanılmaz derecede hassas, başkalarının mutluluğunu kendi varoluşunun merkezine koyan o sanatkar ruhlu kadın. Onun tam karşısında da koca Süreyya duruyor. Süreyya da sığlığın, o yüzeysel batılılaşmanın maskülen temsilcisi olan Süleyman arketipidir. Derinlikten tamamen yoksun, ben merkezci, bütün hayat enerjisini sandal sürmek, denizle uğraşmak gibi sadece dışsal, somut hobilerde arayan bir adam. Karısının ruhunda kopan fırtınalardan habersiz. Habersiz olmak bir yana, ilgilenmiyor bile. Suat, sırf bu adamın can sıkıntısı bitsin, o düdüklü tencerenin içinden biraz olsun çıkabilsinler diye kendi babasından gizlice para istiyor. Boğaz içinde kocasının o çok sevdiği denizin hemen kenarında bir yalı kiralıyor. Kendi onurunu, gururunu hiçe sayarak kocasının sığ heveslerini tatmin etmeye çalışıyor. Ve işte o kiralık yalıya geçtiklerinde romana o patlayıcı üçüncü element dahil oluyor, Necip. Necip, Süreyya'nın akrabası ama aralarında en ufak bir zihinsel benzerlik yok. Evliliğe inanmayan, bohem, Avrupa kültürünü özümsemiş, müzik aşığı bir adam. Doğru. Yalıya gelişiyle beraber Suat ile arasında piyano tuşları üzerinden, o estetik notalar üzerinden daha önce kimsenin dokunmadığı kadar ince bir bağ kuruluyor. Müzik burada sadece bir hobi değil, iki incinmiş ruhun kaba gerçeklikten kaçtıkları bir sığınak. Bu sığınağın içindeki olaylar uzun bir süre boyunca son derece masum, bedensellikten tamamen uzak bir şekilde ilerliyor. Olayların seyrini değiştiren, geri dönülemez o kırılma noktası, Necip'in yaptığı ufak ama sembolik bir hırsızlıkla tetiklenir. O meşhur eldiven sahnesi. Suat'ın kadınlığını, zarafetini ve o ulaşılamaz saflığını temsil eden eldivenini çalar Necip. Bu, dokunmanın yasak olduğu bir dünyada, dokunuşun yerine geçen fetişist bir ikamettir. Ardından gelen tifo hastalığı, yüksek ateş, günlerce süren o sayıklama nöbetleri, Hastalık yatağında sürekli o eldiveni sayıklaması her şeyi ifşa ediyor. bilinçaltı barajı yıkılıyor orada.
O güne kadar sadece piyano notalarına, kaçamak bakışlara gizlenen aşk, ateşin ve sayıklamaların ortasında aşikar bir gerçeğe dönüşüyor. Tabii bu ifşa durumu Yalı'daki o rüya gibi günlerin sonunu getiriyor. Dedikodular Fısıltı gazetesiyle yayılmaya başlayınca Süreyya birdenbire koca olduğunu hatırlıyor. Özgürlük alanları daraltılıyor, Boğaziçi'nin o ferah havasından koparılıp tekrar Bakırköy'deki o bunaltıcı konağa, Hacer ve Fatih'in dedikodu çarklarının arasına dönmek zorunda kalıyorlar. Basınç yeniden artıyor. Romanın trajik finali, bu artan basıncın artık bu dünyada fiziksel bir boyutta çözülemeyeceğinin kanıtıdır. Bakırköy'deki konakta aniden çıkan yangın, Suat'ın o kilitli odada alevlerin ortasında mahsur kalışı, Ve Necip'in hiç düşünmeden alevlerin içine dalması. etrafındaki herkesin engelleme çabalarına rağmen sevdiği kadını kurtarmak için kendini o cehennemin ortasına atması. İkisinin de o kilitli, yanan odada birlikte can vermeleriyle hikaye kapanıyor. Bütün bu olay örgüsünü masaya serdiğimizde dinleyicilerimizin de zihnini kurcalamasını istediğim devasa bir soru var ortada. Mehmet Rauf bunu neden yazdı? İnsan neden bu kadar bedensellikten uzak, bu kadar klostrofobik ama bir o kadar da yakıcı bir kurgu inşa eder? Yazarın biyografisine, onun iç dünyasına baktığımızda bu sorunun cevabı çok netleşiyor. Mehmet Rauf çocukluğundan itibaren hayale, estetiğe, güzelliğe aşık bir adam. Tutkulu bir meloman, deniz subayı olarak görev yapıyor ve o askeriyenin katı, kaba, maskülen dünyası onun o ince ruhunu kelimenin tam anlamıyla eziyor. Bir nevi kendi hayatı da bir düdüklü tencere. Halit Ziya Uşaklıgil'in Nemide romanından aldığı ilham, Flaubert, Daudet, Zola gibi Fransız yazarların psikolojik derinliği onu derinden etkiliyor. Kendi yaşadığı dönemin o kaba, sığ gerçekliğinden kaçarak kelimelerle inşa ettiği estetik bir nirvana arayışıdır bu roman. Suat ve Necip'in aşkı, Rauf'un kendi dünyasında bulamadığı o mutlak saflığın edebi bir yansıması. Süreyya'nın o kayıtsızlığı da aslında dönemin aydın erkeğine yöneltilmiş ağır bir eleştiri o zaman. O varoluşsal körlük, yanı başındaki kadının ruhsal olarak nasıl çürüdüğünü görememe hali, dönemin entelektüel geçinen ama içleri bomboş olan erkeklerinin bir karikatürü gibi. Süreyya'nın bu duygusal körlüğü, Suat'ın ruhsal yalnızlığını devasa bir kriz haline getiriyor zaten. Zeynep arketipindeki Suat'ın nasıl köşeye sıkıştığını gözlemlemek, metnin psikolojik ağırlığını anlamak için şarttır. Bir tarafta evlilik sadakati, toplumun ona dayattığı katı etik kurallar var, diğer yanda Necip'in sunduğu, musikinin, edebiyatın ve ince düşüncenin harmanlandığı o baş döndürücü, estetik boyut duruyor. Etik ve estetik arasında sıkışıp kalmış bir ruh. Suat, atacağı her özgürlük adımında kendi vicdanının sınırlarına çarpıyor. Bu ikilem romanın ana motorudur. Burada size itiraz edeceğim. İzninizle o sınırı biraz zorlamak istiyorum. Aşk ve ihanet arasındaki o incecik çizgi nerede çiziliyor? Ortada fiziksel hiçbir temas yok. Ne bir öpüşme, ne bir el ele tutuşma. Sadece çalınan bir eldiven ve beraber dinlenen bir piyano melodisi var. Dinleyicilerimize sormak istiyorum, zihinde yaşanan, iliklerinize kadar hissettiğiniz ama bedene dökülmeyen bir aşk, fiziksel bir ihanetten daha mı masumdur? Yoksa ruhun bir başkasına teslim olması, bedensel bir kaçamaktan çok daha mı yıkıcıdır? Bu provokatif sorunun edebi psikolojideki karşılığını Fransız eleştirmen René Girard'ın mimetik arzu yani üçgen arzu modeliyle verebiliriz. Nedir bu model? Girard der ki, insan neyi arzulayacağını kendi başına bilemez. Arzularımız başkaları tarafından dolayımlanır. Biz başkalarına sahip olduğu veya arzuladığı nesnelere yöneliriz. Bu romanda Necip'in arzusu öyle durduk yere doğmuş spontane bir his değil. Necip özne, Suat nesne konumundayken aralarındaki çekimi başlatan dolayımlayıcı rolündeki Süreyya'dır. Süreyya'nın o kadına, o evlilik kurumunu sahip olması Necip'in arzusunu ateşliyor yani. Süreyya'nın umursamaz mülkiyeti, Suat'ı Necip'in gözünde ele geçirilmesi gereken yüce bir estetik nesneye dönüştürüyor. İhanetin fizikselleşmemesinin altındaki temel nedense Suat'ın o kırılmaz ahlaki pusulasıdır. Suat, etik değerleri sanatsal hazza tercih eder, bu aşkın sıradan bayağı bir yasak ilişkiye dönüşüp kirlenmesine izin vermez, bilinçli bir çileciliğe,
kendi kendini cezalandırmaya boyun eğer. O temiz kalma çabası, ruhu korumak için bedeni feda etme durumu metnin her yerine sinmiş. Bütün bu derin psikanalizleri, Girard'ı, estetik tartışmaları sadece 250 sayfalık bir hacme sığdırmış olması inanılmaz. Klasik 19. yüzyıl romanlarına bakın, binlerce sayfalık tuğla gibi kitaplar. Roman neden bu kadar kısa ama bittiğinde üzerimizden silindir geçmiş gibi 1000 sayfa okumuşuz gibi ağır bir his bırakıyor. Mehmet Rauf'un burada başvurduğu teknik bilinçli bir estetik sıkıştırma hamlesidir. O dönemin klasik romanlarındaki geniş toplumsal panoramaları, devasa betimlemeleri kasıtlı olarak dışarıda bırakır. Hacer ve Fatih gibi karakterlere ayrıntılı arka plan hikayeleri yazmaz. Onları sadece ana karakterlerin bunalımını hızlandıran katalizörler olarak kurgular. Mekanlar da giderek daralıyor zaten. Bağ evi, yalı, en son kilitli bir oda. Mekansal klostrofobi karakterlerin psikolojik derinliğini geometrik olarak artırıyor. Dış dünya, o fiziksel sınırlar ne kadar daralırsa, karakterlerin iç dünyası o kadar devasa, o kadar kaotik bir hale geliyor. Dışarının küçülmesi, içerinin devleşmesini sağlıyor. Bu klostrofobinin yanında doğanın ve zamanın da roman üzerinde devasa bir ağırlığı var. Romanın adı neden Eylül, neden yaz mevsiminin ortası değil de bu spesifik sararmış, hüzünlü ay başlık yapılmış? Edebiyat kuramcısı Northrop Frye'ın mitos sistematiği bu seçimi aydınlatıyor. Frye, mevsimlerin insan psikolojisini ve evrensel hikaye kalıplarını belirlediğini savunur. Buna 4 element teorisini de entegre ettiğimizde romanın gizli iskeleti belirginleşir. Toprak elementi, Bakırköy'deki o bağ evidir. Kurak, sabit ve can sıkıcıdır. Süreyya'nın kuraklığı gibi. Su ve hava elementleri ise Boğaziçi'ni, kiralık yalıyı temsil eder. Orası akışkandır. Özgürlüğe, piyanodan çıkan o nefes aldıran notalara alan açar. Eylül ayı sonbahar mitosudur. Komedinin yaz neşesinin kalıcı olarak bittiği, trajedinin ayak seslerinin duyulmaya başlandığı o eşiktir. Geçip giden mutluluğun ardından gelen melankoliyi ve usulca yaklaşan ölümü, kışı simgeler. Toprak dedik, su, hava dedik. Geriye bir tek element kaldı, ateş. O finaldeki yangın sıradan bir kaza değil o zaman. Ateş, dünyevi olan her şeyi yok eden ama aynı zamanda en güçlü arınma aracıdır. Toplumun ahlak kurallarının asla affetmeyeceği, günahkar sayılan bu yasak aşkı, ahlaki açıdan yıkayıp temizleyen sembolik bir güçtür. Alevler, Suat ve Necip'in bedenlerini yok ederken, onları dedikodulardan, kurallardan bağımsız, sinsiz yani sınırların olmadığı sonsuz bir ruhsal boyutta sonsuza dek birleştirir. Bu alevler içindeki ölümsüz aşkı bugünün ekran ışıklarıyla aydınlanan dünyasına getirelim istiyorum. Eylül bugünün hızla tüketen, sürekli kaydıran modern aşk anlayışına ne söylüyor? Bugünün insanı içindeki o derin varoluşsal boşluğu kapatmak için Süreyya'nın sandal tutkusu gibi davranmıyor mu? Çok yerinde bir tespit. Süreyya nasıl denize açılıp içerideki sıkıntıyı unutmaya çalışıyorsa, bugünün insanı da sürekli en yeni telefonu alarak, saatlerce doom scrolling yaparak, o ekranları kaydırarak aynı şeyi yapıyor. Dışsal hobilerle içerideki kanamayı durdurmaya çalışıyoruz. Hız ve tüketim odaklı bu çağda, modern bireyin yaşadığı can sıkıntısı hiçbir dışsal uyaranla tedavi edilemez. Suat ve Necip'in musiki üzerinden kurdukları o derin entelektüel ve ruhsal bağın eksikliği, günümüz insanının yaşadığı en büyük, en sessiz trajedidir. Sadakatin bir mesajla, bir ekran hareketiyle kolayca harcandığı günümüz dünyasında, aşkı kirletmemek adına acı çekmeyi, o çileciliği seçmenin ne kadar büyük bir asalet olduğunu yüzümüze vurur bu roman. Ruhsal bağın tamamen koptuğu bir çağda bize acı çekmenin onurunu hatırlatıyor. İncelememizi tamamlarken dinleyicilerimizi rahatsız edecek, kaynaklarda satır aralarında kalan ama üzerinde durmadığımız o kışkırtıcı düşünceyle baş başa bırakmak istiyorum. Kitap boyunca övdüğümüz o saf bedensellikten uzak, ateşle arınan yüce aşkı kaleme alan adamın kendi gerçeği nasıldı? Mehmet Rauf, hayatı boyunca durmak bilmeyen aşk maceraları yaşadı. Henüz eşinden boşanmadan ikinci evliliğini yaptı. Sadece zenginlik hırsıyla, hızlı para kazanmak için Bir Zamboğan Hikayesi adlı son derece müstehcen, pornografik bir eser yazdı.
Bu eseri yüzünden askeri hapishaneye atıldı ve yıllarca görev yaptığı ordudan utanç verici bir şekilde ihraç edildi. Sizce Eylül, Mehmet Rauf'un gerçekten yaşadığı bir hayatın yansıması mıydı? Yoksa kendi ruhundaki o kirlilikten, battığı o ahlaki bataklıktan kaçmak için yarattığı asla ulaşamayacağı bir saflık ütopyası mıydı? İnsanın en yüce eserlerini yaşadığı temiz hayattan değil, tam aksine en çok hasretini çektiği, kendi içindeki en büyük eksikliklerden, o karanlık uçurumlardan çıkarması edebiyatın en sarsıcı gerçeğidir. Bir okur, bir kare, yaşayan kütüphane. Kitapları sizin için okuyor, özetliyor, analiz ediyor ve inceliyoruz. Yorumlarınızı bekliyoruz.